Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. Modelimizin ilmek sayısı 12. Her model 12 ilmekten oluşuyor. Artı modeli tamamlamak için 6 tane ilmek ekliyoruz sonuna mutlaka modelin tam oturması için. Şimdi 6 tane ilmek ara model, 6 ilmek ana model toplamda 12 ilmek oluyor. Şimdi ben sizlere bir model üzerinden anlatımı yapacağım. Çünkü bağlantılı bir model olmadığı için oldukça kolay anlaşılır olacağını düşünüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. İlk olarak 6 ilmekten oluşan ara modelimi örüyorum. Hepimizin bildiği su yolu modeli. 2 ilmek ters, bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Tekrar 2 ilmek ters. Burası bizim 6 ilmekten oluşan ara modelimiz. 6 tane ilmeği ördükten sonra ana modele geliyorum. Bir ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3. Şimdi 12 tane ilmeğimi hem ara hem de ana model olarak örmüş oldum. Artı 6 tane ilmek demiştik burada. 2, 4, 6. Burası da ara modelimiz. Yani model ara modelle bitmesi gerekiyor. 2 ilmek ters. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek ters. Şimdi burada modelin devamı olmuş olsaydı tekrar aynı şekilde ana modeli kurmuş olacaktık. Bir düz, bir artırma, 2 ilmeği sola doğru kesiyoruz. 1, 2, 3 tane de düz olarak örüp yine modelimize devam ediyor olacaktık. Kenar ilmeğimi de ördüm ve birinci sıramı ön yüzde tamamladım. Modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri de ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şimdi ara modeli bitirdik. Ana modelim için ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ikinci sırasını arka yüzde tamamladık. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Burası ara modelimiz. Artırmayı ilk sırada önce yapmıştık. Sonra kesme yapmıştık. Şimdi öncelikle kesiyorum. Daha sonra artırmamı yapıyorum. Kesimlerimi hep sola doğru yapıyorum. Artırdıktan sonra 2 ilmek ters. Ara modeli ördüm. Şimdi ana modele geldim. Bir düzle başlamıştık. Burada şimdi 2 düz örüyoruz. 1 2. Bir defa artırma yapıyorum. Kestiğim ilmekle arkasındaki ilmeği birlikte sola doğru kestim. Burada 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bunları da düz olarak ördüm. İlk modeli tamamladık. Şimdi ara model için 2 ilmek ters, 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sırayı da ön yüzde tamamladık.
Arka yüze geldiğimiz zaman ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp 4. sırayı tamamlayalım. 5. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ara modelim için 2 ilmek ters. Şimdi artırmamız bir sağda bir solda olacağı için tekrar ilk olarak artırma yapıyorum ve 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Modele geldiğim zaman düz ilmeklerim sağda çoğalmaya başladılar. 1, 2, 3 ilmek düz, bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak ördüm. İlk modeli burada tamamladık. Ara model için 2 ilmek ters, bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola kestim. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. 6. sıra arka yüzde düzleri düz, tersleri de ters örüp gelelim. Örgümün ön yüzünde 7. sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 2 ilmeği birlikte öncelikle sola kesiyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters. Şimdi burada düz ilmeklerim çoğaldı. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. Son kez 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Birinci modeli burada ördüm. Şimdi ara modele geçtim. 2 ilmek ters. 2 ilmeği öncelikle sola kesiyorum. Bir artırma, 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıramızı tamamladık. 8. sırada arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters. Öncelikle artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 2 ilmek ters. Şimdi burada kesme işlemimiz bitti. Bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun üzerine burgu yapacağımız için öncelikle zeminini hazırlıyoruz. 6 düzden sonra 2 ilmek ters, bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek ters, kenar ilmeği. 9. sıramızda tamamladık. Modelin arka yüzü 10. sırasıyla devam ediyoruz. Örgümün ön yüzünde 11. sırasıyla devam ediyorum. Bu sırayı da tekrar aynı şekilde örüyoruz. Öncelikle ara modelim için 2 tersi örüyorum. 2 ilmeği sola kestim. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmek ters. Ara modelden sonra tekrar ana modele geldim. 6 ilmeği tekrar düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 düzden sonra tekrar ara modele geldim. 2 ters. 2 ilmeği öncelikle sola kesiyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeği. Ön yüzde de sıramı tamamladım. Arka yüzde de ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi geldik örgümüzün ön yüzüne ve burada bir burgu yapacağız. 6 ilmek içinde. Öncelikle 2 tane ters örüyorum. Ara modelim için. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters.
Şimdi buradaki 6 tane ilmeğin bu 3 ilmeği ön yüzden, 3 tane arkadaki ilmeği de arka yüzden alıp bir çapraz yapıyoruz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde ilmekleri alabilirsiniz. Aparatta kullanabilirsiniz. Öncelikle arka yüzden 3 tane ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmekleri de bırakıyorum. Ve bu 3 ilmeği de ön yüzden alıyorum. Ve bir tane çapraz yaptım. Dediğim gibi nasıl alabilirseniz, nasıl sizin daha kolayınıza gelirse o şekilde yerlerini değiştirerek alabilirsiniz ilmekleri. Şimdi 6 tane ilmeğin yerini değiştirdim ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeği de düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. Şimdi ana modeli burgu yaptık ve tamamladık. Ara modele geldik. Bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Şimdi burgu sıramı da tamamlamış oldum. Arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Burgu olan yer tekrar ters olarak örüp bu sırayı da tamamlıyoruz. Burgudan sonra örgümün ön yüzüne geldim tekrar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Öncelikle 2 ilmek ters. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir artırma. 2 ilmek ters. Şimdi burada bütün ilmeklerimi sadece düz olarak örüyorum. İkinci modele geçmeden önce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir artırma. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Ön yüzde sıra tamamladık. Şimdi arka yüze geldiğimiz zaman da ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini aldım. 2 ters. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola kestim. Tekrar 2 ilmek ters. Bu sırada da aynı şekilde 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu sırayı da tamamladık. Ara modeli de aynı şekilde örelim. Arka yüzden de ilmekleri gördüğümüz gibi örüp ön yüze tekrar gelelim. Arka yüzde de birinci modelin son sırasını ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim ve bir modeli bitirmiş olduk. Şimdi üzerine tekrar ikinci modeli nasıl kuracağız birlikte örelim. Kalan sıraları da birinci modele bakarak tekrar edebilirsiniz. İkinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi alıyorum. İlk olarak ara modelimi örüyorum. 2 ilmek ters. Öncelikle 2 ilmeği kesiyorum. Daha sonra artırmamı yapıyorum. Sağlı sollu artırma yapıyoruz. Tekrar 2 ilmek ters. Şimdi ara modelimi ördüm. Ana modele geldim. 6 tane düz ilmeğim var. Bir düz örüyorum. Bir defa artırma yaptım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 3 ilmek düz. Şimdi burada birinci modelimizi kurmuş olduk. Tekrar ara modelle devam ediyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmeği sola kesiyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters. Modelin devamı olmuş olsaydı 2 tersten sonra
Tekrar aynı şekilde burada bir düz, bir artırma, 2 ilmeği sola kesiyoruz, 3 ilmek düz örüp devam ediyor olacaktık. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Oldukça kolay, çok da şık, güzel bir model. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de sizlere fikir amaçlı hazırladım. Angora tarzı tiftikli krem rengi bir ip kullandım. 2,5 numarada şiş kullandım. Şöyle arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Çok çabuk ilerleyen bir model. Çeyizlik yeleklerde, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz yeleklerde, hırkalarda da örebilirsiniz. Hem ajurlu hem de burgulu bir model. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.